Orobakshi'den herkese merhaba. Merakla beklenen soru cevap videolarımızın bir yenisiyle birlikteyiz. Karşınızdayız yine. Yanımda değerli dostum Serdar Oğal var. Kameranın arkasında da Doruk Çelebi bize sorular yöneltecek. Hoş geldin Doruk. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Valla takipçilerimiz kadar benim de heyecanla beklediğim video çekimlerinden bir tanesi. O zaman vakit kaybetmeden ilk soruya başlıyorum. Top sende. Son dönemlerde adından sıkça söz ettiren Citizen Tsuyosa hakkında görüşleriniz neler? Ben cevap vereyim şöyle koltukta. Yani ben de kullanıyorum biliyorsun. İlk Biliyorum. alanlardan biriyim yani. Sarı kadranını da aldım. Gayet de keyifli kullanıyorum. Genelde hafta sonları kullanıyorum. Çok üst kalite bir saat değil. Zaten Yani. fiyatını göz önünde bulundurunca yani çok aşırı şeyler beklemeye gerek yok. Ama koluna taktığın zaman kaliteli bir görüntü veriyor. Kesinlikle. Kadran renk seçimleri gayet başarılı. Yani o parayı alınabilecek en iyi saatlerden biri bence. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Ben özellikle tasarımını beğenmiştim. Sende sarı rengi var, bende de yeşili var. İkisini de tavsiye ederim bu arada. Gerçekten güzel renkler. Siyahı hafif antrasit gibi. Mavisi biraz diğerlerinin yanında sönük kalmış diyebilirim. Tasarımsal manada kolda rahat bir saat. Tabii başka saatlerden, başka modellerden esintiler var. Bunu kolunuza taktığında zaten görüyorsunuz ama dediğim gibi yani o fiyat aralığında bence gayet güzel bir saat. Sen hangi rengi alırdın Doruk almaya kalksan? Ben Kadran rengi. yurt dışında satılan bir beyaz rengi var. Aslında onu çok beğendim ama Türkiye'de ulaşamıyoruz. Hatta bir de siyah PVD kaplama ve kamuflaj desenli. Kamuflaj desenli olan. Ama kadran yani var. Türkiye'dekilerden bahsedelim. Yani sonuçta ulaşabileceğimiz Yani. ya da seyredenlerin ulaşabileceği saatlerden bahsedelim. Canlı gördüğüm saatler arasında sarı açık ara önde benim için. Sonrasında da yine yeşil geliyor. Tabii ki tercihe göre siyah ve mavi de tercih ediyorum. Ama işte sarı ve yani böyle bir saatte sarı ve yeşili bulabiliyorsan ki öyle çok da dünyanın sonunda değil bir şekilde bulabilirsin yani başka modellerle, başka markalarla kıyasladığımızda bunu bulmak biraz daha kolay. Bence sarı ve yeşili bulabiliyorsan yani siyah ve maviyi almanın çok bir mantığını da ben kendi adıma göremedim. Değil mi? Yani taktığın zaman ne bileyim bir şeyler ifade etsin. Sonuçta 3 kollu bir saat her yerde, her şekilde siyah ve mavi kadranlı benzer bir saati, benzer fiyatlara alabilirsin. Evet. O yüzden sarı ve yeşil bence Tsuyosa'nın öne çıkan noktası sarı ve yeşil kadranı. Katılıyorum. Yani şöyle bir düşüncem var. Birazcık benim için kullanması zor renkler sarı ve yeşil. Öyle bir saat alacaksam daha yüksek bütçeli bir modelde riskli bir seçim olabilir. Ama burada tabii istediği bir saatte daha da mantıklı hale geliyor. Aynı fikirde yani. Doğru. Peki, tatmin edici bir cevap olmuştur umarım. Güzel başladık videoya Tsuyosa'yla. Otomatik kronograf saatimin kronograf fonksiyonunu sürekli açık durumda tutmamın bir zararı var mıdır? Bana göre bir zararı yoktur. Mühendislik açısından dediğim gibi bir zararı olduğunu düşünmüyorum. Zaten saatler o şekilde kullanılmak üzere yapılan saatler. Ama tabii güç rezervini ciddi şekilde düşürecektir. Bunu da söyleyebiliriz. Burada takipçi özellikle otomatik diye belirtmiş ama aslında mekanik kurmalı kronograflar için bir fark yok. Güç rezervinin yanı sıra bir de saatin hassasiyetiyle ilgili. Yani zaman tutmayla alakalı. Evet, çünkü doğru. üreticiler kronograf fonksiyonu kapalıyken bu zaman tutma ayarlarını, ince ayarlarını yapıyorlar. Dolayısıyla orada bir takım farklar oluyor. Bir de tabii stres yaratabilir. Yani kronografı niye çalıştırdı? Hani bir yere yetişmek, bir şeyi ölçmek falan içinse tabii stresli bir süreç olabilir o. Ya biliyorsunuz aslında kronograflarda merkezdeki ana saniye kolu kronografa ait. Çoğu kişi de saatin çalışıyor olduğunu hissedebilmek adına bunu işler haline bırakıyor. Birazcık tercihler ön plana çıkıyor. Yani almışken kullanın, açın. Yani ne olacak? Para verdik hiç olmazsa Power reserve azalırsa da kurarız, sorun yok. Yani. Zaten otomatikse bir şekilde kompanse eder yani. Kesinlikle. Hasır örgü tabir edilen bilezikler için mesh veya milanez arasında ne tür farklar var? Sen başlamadan önce ben farkları değil, ortak noktalarını söyleyeyim. Ben ikisinden de hoşlanmıyorum. Farkları Burak anlatacak. Ben severim bu arada. Yani özellikle vintage görüntüsünden dolayı. Bir de bilek de çok rahattır hasır bilezikler. Yani işte insanın tüylerini çekmez falan. Çok güzel bir şekilde kıvrılır bileğin. En son çıkan Omega'nın James Bond Titanium modelini ondaki mesh bileziğe ne diyorsun? Yani saatin o bütün konforunu o enteresan duruşuyla bizden alan... Katılıyorum, haklısın ama bileziğin değil de o tokanın suçu. Yani o kadar uzun bir klips yapılır mı yani? Yoksa gayet güzeldi. Katılıyorum bu arada gerçekten. O saati seninle beraber Tourbillon'da denemiştik.
Ya müthiş bir saat yani, mükemmel bir saat yani, NATO'yla falan filan inanılmaz oluyor. O bilezik de aslında o kasaya, o renge çok yakışmış. Ama koluna taktığın anda konforu unutmak durumunda kalıyorsun. Maalesef. Sorumuza dönelim. Cevabını şöyle vereyim. Mesh bildiğimiz aslında hasır örgü bilezikler. Bileziği oluşturan metal parçalar, linkler birbirine çok fazla sıkışık vaziyette değil. Yani arası açık görülebiliyor. Bazen shark mesh de deniyor. Daha kaba parçalardan oluşuyor. Milanez olanlar ise oldukça sık dokunmuş, neredeyse hiç aralığı olmayan, hani bir dönem bazı kumaşlarda kullanılır. Çelik örgü derdik, hatırlıyor musun? Onu andıran, son derece boşluksuz ve daha bilezik gibi duran, daha böyle balık sırtı gibi duran, daha hassas ve biraz daha vintage görüntülü olan versiyonlar. Sıradaki sorumuz o halde. Lüks spor saat konseptinde entegre bilezikli versiyonları ile ün kazanmış modellerden birini deri kayış ile kullanmak isterseniz hangisini tercih ederdiniz? Ya şimdi içimden aslında Nautilus geliyor. Belki de hani ben o kasayı beğendiğim için daha mantıklı cevap vermem gerekirse o zaman Vacheron Constantin'in Overseas'ine gidiyorum. Çünkü Overseas'in kasa yapısı itibariyle o kayışla entegrasyonu biliyorsun. Ben zaten o konuda çok kendi adıma da hassasım. Yani duygusal olarak Nautilus diyesim geliyor. Fakat en güzel seçenek bence Vacheron Constantin'in Overseas'i olur. Ben de katılıyorum. Özellikle Overseas bence metal bilezik, kauçuk kayış ve deri kayış arasında geçişi mükemmel yapmış. Yani hepsinden aynı keyfi, aynı zevki bravo. alıyorsun. Hepsinden aynı keyfi alıyorsun. Hepsinden aynı konforu da alıyorsun bu arada. Görsel manada gözüne takılan hiçbir şey yok. Bileğine taktığın zaman konfor hissi hepsinde mükemmel. Bence metal bilezik, entegre metal bilezikli bir modelin eğer kauçuk veya deri kayışlı versiyonu yapılacaksa benchmark olarak Overseas kullanılabilir. Gerçekten bence ona bakılması Öyle lazım. Zaten kutu setine bakarsan adamlar o kadar güzel yapmış ki onu zaten onu yanında alıp taşıyasın geliyor yani. Doğru. Kesinlikle. O zaman ben de bütçe dostu PRX'in deri kayışlı versiyonunu tavsiye edeyim. Ya burada galiba önemli olan üreticilerin zaten fabrikadan deri ya da kauçuk alternatiflerini sunabiliyor. Evet, kesinlikle. Aksi halde kayış uydurmak çok kolay olmayacaktır. Pekala. Su geçirmezlik değerleri ve detaylarına bakıldığında belirtilen derinlik değerine nazaran oldukça kısıtlı aksiyonlara müsaade ediliyor. Örneğin 30 metre su geçirmezliği olan bir saatle el yıkarken dahi dikkat etmek gibi. Bu durumun sebebi nedir? Ya bence su geçirmezlikle ilgili soruları zirveye taşımış bu arkadaş. Yani hiç bu şekilde sorulmamıştı. Teşekkür ediyoruz bu arada. Yani gayet güzel bir soru ama tabii teknik taraflarda biz Burak'tan dinlemeyi seviyoruz. Şöyle aslında bu su geçirmezlik testlerinin tamamı laboratuvar ortamında yapılıyor. Yani canlı kimse saati koluna takıp test etmek için bir denize 4000 metreye dalmıyor. Aynen öyle. Laboratuvar ortamında yapılıyor olması demek de şöyle. Tazyikli havayla kapsülün içindeki hava basıncını değiştirerek, üzerinde oynayarak saatin o bahsedilen değerde basınca maruz kalması sonucu yapılan testler. Yalnız çok basit bir şey var. Şimdi siz saati bir kutunun içine koyup 30 metre su basıncına dayanıklı olduğuna kanaat getirdiğinizde o saati kolunuza taktığınız zaman kulaç atarken dahi ya da denize dalarken dahi ya da hızlı bir hareket yaptığınızda değişecek olan basıncı hesaplayamıyorsunuz. Dolayısıyla saat üreticileri bu gibi değerleri verirken genelde belki çok yüksek gözüken değerlere dahi aksiyon olarak soruda bahsedilen çok kısıtlı aksiyonlara izin verecek şekilde sınıflandırıyor. Bunun nedeni de açıkçası basınç testi yapılan ortamın, laboratuvar ortamının gerçek hayat ortamından çok daha farklı olması. Bu şekilde söylenebilir yani. Yani bir nevi emniyet payı bırakılıyor. Emniyet payı bırakılıyor. Peki niye şey yapmıyorlar? Yani bu tamamen marketingle alakalı bir şey mi? Yani şimdi 30 metre water, su geçirmezlik değeri oraya yazıyor. Şimdi biliyoruz ki bu 30 metre hiçbir şey ifade etmiyor. Yani sen elini yıkarken belki tamam elini yıkayabilirsin ama yani bir suya girmek yani şimdi bu zaten herkes bunu bu şekilde bilmek zorunda değil. Saati aldığın zaman açıp işte 30 metre yazıyor ama sakın yüzmeyin falan filan üzerinde çarpı bunları okuyan da çok az insan var. Yazsalar yani swimming proof ya da bilmem yani denize girme proof ya da değil böyle bir şey yapsalar aslında kullanıcı açısından daha mantıklı, daha güvenli bir şey olmaz mı? Bir zamanlar yapıyorlardı bu arada. Rolex'in eski hang taglerinde swimproof yazar. Yüzülebilir. İşte Rado bir arada water resistant yerine water sealed lafını kullanıyordu. Yani water resistant işte suya dayanıklı, su sıçradığında bir şey olmaz. Water sealed içine su girmez manasında. Ya swimproof anlıyorum yani. Baktığın zaman saati alan biri hangi profilde olursa olsun ben bununla yüzebilirim olarak yani seal proof o falan onlar biraz daha kafa karıştı. Hele 30 metre, 50 metre yani bunu ben 50 metrelik saatlerimde giriyorum. Tepe vidalıysa özellikle bir şey olmadı bu zamana kadar. Olmayacağının garantisi değil ama
Yani 100 metrenin altındaki bir saatle denize girmek, yüzmek çok güvenli değil. Bunun bir sürü örneğini gördük zaman içerisinde. Yani adam yazsa ya tamam kardeşim bununla yüzebilirsin, yüzemezsin. Yani bir de korkuyorlar, bilmiyorum doğrunun da yorumu olacaktır buna. Yani 50 metre yazdığımızda ya da 100 metre yazdığımızda denize girilebilir demek falan, bir kendilerine göre bir çıkış yolu mu arıyor saat markaları? Bağlayıcı olmasın diye. Bundan yıllar önce ortaokul zamanında 30 metre su geçirmezliğe sahip Swatch'umun gerçekten 30 metreye inebildiğini zannettiğim için hiç esirgemeden suda kullanıyordum ve hala çalışıyor. O da enteresan bir durum. Burada da bence şöyle bir detay çok önemli. ISO 6425 denen bir standart var. Bu dalgıç saatleri için bir takım kalite standartları ve teknik özelliklerin kapasitesini, limitlerini belirliyor daha doğrusu. Dolayısıyla ISO 6425'e göre 100 metre su geçirmeyen bir saat ile standart olarak 100 metre su geçirmezliği olduğu iddia edilen bir saat arasında fark var. Orada aslında 30, 50, 100 gibi değerler bir takım böyle kategorilere dair sadece belirtmek için kullanılan sayılar olarak düşünebilirsiniz. Bugün yine orada standartlar söz konusudur. Mesela 50 metre su geçirmezliğe sahip bir saatin sahip olması gereken minimum bir cam kalınlığı vardır. Bu 30 metreye göre daha fazladır. Dolayısıyla siz ince bir cam kullanırsanız teknik özelliklerde, daha doğrusu testlerde yüksek su geçirmezliğe ulaşsanız dahi onu 50 metre olarak nitelendiremezsiniz. Bunların hepsi yıllar içinde İsviçre saat sektörünün sahip olduğu bir takım standartizasyon çalışmalarının sonucu olarak artık hayatımıza girmiş durumda. Son olarak su geçirmezlik nasıl sağlanıyor? Contayla. O-ring, conta, vidalı kapak, vidalı kurma kolu. Peki bu geçmeli kapak olarak nitelendirilen sistemlerde o zaman daha zayıf bir su geçirmezlik söz konusu. Doğru. Evet. Contaların bakımını ihmal etmeyin diyorum. Daha önceden bahsettiğim Challenger uzay mekiği faciasına benzer bir sonuçla bileğimize karşılaştık. Bu arada bu su geçirmezlik değeri bir markanın da hayatını değiştirdi. Yani Panerai 300 metrelik o klasik Luminor Marina kasasını ne zamanki geçmeli kapağa çevirdi ve 100 metreye düşürdü. Bu benim gibi eski kökten panelistleri büyük bir bölümünü maalesef kaybetti ve marka şekil değiştirdi, kimlik değiştirdi. Yani bunu da araya eklemeden geçelim. Yani. Bence Panerai için, sadece Panerai kimlik değişimi için bir başka video çekelim çünkü orada çok fazla detay var. Güzel. Ben de katılmak isterim. Bu haftalık sorularımızın sonuna geldik. Takipçilerimizden yeni sorularını bizlere sosyal medya kanallarımız aracılığıyla göndermesini rica ediyoruz. Evet. Ve bir sonraki soru cevap videosuna kadar hoşça kalın. Görüşmek üzere.